Sor hadi sor. Hocam ileride insanların başka gezegenlerde yaşaması da çok olası bir durum ya. Uzayda yaşamak insanın genetiğini nasıl etkiler ilerisi için? Şimdi uzayda yaşamak ayrı, gezegende yaşamak ayrı bir kere. Şimdi uzayda yer çekimi yok. Şimdi yer çekimi olmazsa iki sıkıntı oluşuyor. Bir, sperm yapımı olmuyor. Spermlerin kuyruklarının olayı döllendikten sonra yer çekimine karşı yukarı gidiyorlar. Yukarı doğru. Nereden biliyorlar yukarı doğru gideceğini? Yer çekimine karşı. Yer çekimde ortama nereye gidecek bunlar? Sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Çok büyük bir sıkıntı. Onun için uzaya döllenme çok zor. Bu bir. İki, bizim vücudumuz yukarı doğru büyüyor. Yani bir şey gibi düşün, ağaç gibi düşünün. Yer çekimine karşı büyüyoruz. Sıkıntı şu. Yer çekimi olmayınca ne tarafa doğru büyüyeceksin? Şimdi ellerin, kolların aşağı doğru büyüyor. Mesela şöyle büyüme mi, böyle büyüme aşağı. Bu sefer boyda sıkıntı olacaktı. Bu sefer boy kısalır. İki, döllenme sorunları. Onun için yer çekimsiz ortam sıkıntı. İki, yer çekimi olmadığı için senin kafana kan gitmediği bir sorun yok. Bu sefer kalp küçülecektir. Tansiyon düşüyor. Kalp küçücük kalıyor. Bir de kemikler. Yer çekimi olduğu için sen şimdi kemiklerin içine kalsiyum tutuyor. Yer çekimi olmazsa kemikten boşalıyor içi. Uzayda yaşam çok zor. Yani uzayda yaşam bir yıl. Bir yıldan sonra ya kas kalır ya kemik kalıyor. Çünkü yer çekimi yok. Bu sefer kastan kemikler erir. Yer çekimli ortama geldiğin anda bu sefer şöyle oluyorsun sen. Senin vücudun 70 kilo gibi değil, 700 kilo gibi hissediyor vücut. Adım atamıyor astronotlar. Onun için uzayda yaşam olmaz. Bir yıl. Gezegen olarak düşünelim. Gezegende olur, Mars'ta olur. Şöyle bir sıkıntı var Mars için. Büyük sıkıntı şu. Mars'ın demir bir çekirdeği olmadığı için manyetik alanı yok. Manyetik alanı olmadığı için şöyle düşün. Uzaydan gelen kozmik radyasyon direktman içeri giriyor. Kozmik radyasyon alıyorsun. Bizde var ama bizde çekirdek ve manyetik alan bunu önlüyor. Kozmik radyasyon önlemek için 8-10 metre şey yapman lazım. Duvarlı olması lazım. Yani bir kere cam olayı çok sık olamaz yani. Pencere olamaz. Nasıl pencere yapacaksın? Yani? Böyle pencere yapman lazım. Kalınlığı şöyle. 8 metre, 7 metre pencereler. Kalınlığı düşün. Kozmik radyasyona ölürüz. Onun için çok kalın evler yapmak lazım. Giysiyi nasıl yapacaksın? Yani mümkün değil, dışarıda yaşayamazsın. Kozmik radyasyon onun için hep kapalı ortamda büyük şehirler yapılması lazım. Kozmik radyasyon büyük beladır. Onun dışında Cam bir fanus içinde bir şehir mesela. Evet. Ancak o şekilde olabilir. evet, kuşmuş olamaz. Yönlerini bulamazlar. Çünkü magnetle buluyorlar yönlerini. Mesela kuşlar öyle göç ediyor. Onun için çekirdek manyetizması olmazsa, mesela şu anda dünya manyetik alanı ters dönüyor yavaş yavaş. Kuzey ile güney yer değiştiriyor için. Göçler değişecek ama önemli değil o. Yani güney kuzey, kuzey güney olacak. Bu hep böyle simetrik, dünya değişiyor. Bu sefer dünyada su akıntıları da değişiyor. Abi dünya gerçekten ilginç bir yapı. Hayat olması için her şey konmuş buraya. Ondan burada hayat var. Yani tavuk yumurta, yumurta tavuk gibi yer burası. Burada hayatın olması için her şey var. O nedenle ya başka dünyada yaşam olur. Başka dünyalar var mıdır? Vardır. Ama bu Mars değil. Mars bir dünya değil. Olamaz. Mars artificial, yani yapay bir dünya. Dediğim gibi fanus. Ama şeyi çok iyi tabii. Alüminyum rezervi falan çok yüksek. Krom rezervi çok yüksek. Onun için altın rezervi de var. İyi madencilik olur. Yani şöyle, buna da uzay madenciliği deniyor. Özellikle şeylerde, gök taşlarında. Orada maden çıkarırlar bunlar. Hani uzay filminde oluyor ya, onlar doğru. Hani koloni madencileri var. O doğru olur. Orada maden çıkarırlar. Ama kozmik radyasyona çok erken yaşlanırlar. İşte akciğer sorunları, öksürüyorlar, karaciğere gitmiş falan. Gözleri katarak, kör olmuşlar. Çünkü kozmik radyasyon katarak yapar. Sor hadi sor.